Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarmanın, özellikle lahana açmanın tüm püf noktalarını anlatmaya çalıştım. İyi seyirler diliyorum. Elimde bir büyük boy lahana var. Özellikle lahana seçerken çok taş gibi lahanalardan değil, hafif böyle sarmaya yakın yumuşak lahanalar seçerseniz işiniz daha kolaylaşacaktır. Şöyle göbek kısmını çıkararak tarifimi hazırlamaya başlayacağım. Bu şekilde inanın çok kolay oluyor. Şöyle göbek kısmında bulunan sert kısmını çıkarıp atıyorum. Özellikle ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım için tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar lütfen izleyiniz. Şöyle içerisinde bakın sert olan kısmı çıkardım. Genişçe bir tencerenin içerisine lahanayı yerleştirdikten sonra şu çıkardığımız kısmın tam ortasına denk gelecek şekilde kaynar suyu dökelim. Bu şekilde yaprakların açılması çok daha kolay olacaktır. Bu aşamada ocağımızın altında orta ateşte açalım. Lahanam oldukça büyük olduğu için şu dış yapraklarını hemen çıkartacağım ki tencerede daha güzel, rahat bir şekilde kaynayabilsin. Mümkün olduğunca geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın buna rağmen çok kolay bir şekilde alttan haşlandığı için tane tane çıktığını göreceksiniz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Tek dikkat etmeniz gereken yaprakların yönünü takip etmek. Tüm lahana bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. İnanın bu yöntem çok ama çok kolay. Önceden annelerimiz tek tek açardı. Açtığı zaman da hafif lahana yapraklarında kırılmalar olurdu. Bu şekilde asla kırılma söz konusu olmuyor. Tüm lahanayı haşladıktan sonra şöyle bakın göstermek istiyorum. Çok fazla hamur gibi haşlamayın. Hafif haşlanması yeterli olacaktır. Çünkü bir pişme işlemi daha uygulanacak. Şu ortada bulunan sert kısmı, damarlı kısmı şöyle alıyorum, ayırıyorum. Bu kısmı da atmayacağız. Daha sonra küçük küçük doğrayıp limon sıkarak salatalarınızda kullanabilirsiniz. Bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Damarlı kısımlarını keserek kullanacağım. Çok daha kolay olacaktır sarması. Bakın bu şekilde şekiller elde ediyoruz. Sarmamız çok daha kolay olacak. Sert kısımlarını da asla atmıyorum. Ya tencerenin dibinde kullanıyorum ya da biraz önce söylemiş olduğum gibi salata yaparak değerlendiriyorum. Sizinle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak beni hangi şehirlerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Ben size videolarımı Antalya'dan hazırlıyorum. Lahanaları hazırladıktan sonra iç malzememizi de hazırlayalım. 2 su bardağı önceden ıslatmış ve bol suyla yıkamış olduğum pirinci bir kabın içerisine aktarıyorum. Hemen üzerine 3 orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan, 3 diş de sarımsak ekliyorum. Bir demet ince doğramış olduğum maydanoz ve dereotu ilavesini yapıyorum. Baharatlarını kullanacağım. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kuru nane ve kırmızı toz biber ekledim. Yarım su bardağı zeytinyağı dökeceğim. Ve 1 su bardağı da domates sosu kullanacağım. Domates sosu yerine domates rendesi de kullanabilirsiniz. Çok az da salça kullandım. O aşamayı eklemeyi atlamışım. Salça isteğinize bağlı. Dilerseniz kullanın, dilerseniz de kullanmayabilirsiniz. Ben bugün zeytinyağlı hazırlıyorum. Çünkü bizim evde etli dolmalar çok tercih edilmiyor. O yüzden böyle etsiz, zeytinyağlı lahana sarması hazırlıyoruz. Bu şekilde iç malzememi hazırladım.
Şimdi lahanalarımı sarmaya başlayacağım. Böyle yaprakları ayırmıştım. Damarlı kısımlar içte kalacak şekilde iç malzemesinden şöyle bir miktar koyuyorum. Kenarlarını kıvırmadan şöyle diğerine de koyayım. Kenarlarını kıvırmadan bu şekilde sarıyoruz. Lahana sarmak inanın gözünüzde büyüttüğünüz gibi hiç de zor değil. Hatta asma yaprağı sarmaktan çok daha kolay. Çünkü kenarlarını sarmadan bu şekilde yuvarlıyoruz ve böyle ince lahana sarmaları elde ediyoruz. Bütün lahanaları sardıktan sonra kalan kısımları biraz önce göstermiştim. Tencerenin dibine yerleştirdim. Sarmış olduğum lahanaları da tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Bir büyük boy lahanadan bir tencere sarma elde ettim. Şimdi hemen sosunu hazırlayalım. Yarım yemek kaşığı salça kullanacağım. Domates ya da biber salçası hiç fark etmez. Şöyle bir su bardağı sıcak su ekleyeyim. Duruma göre biraz daha ekleme yapabilirim. Hemen salçanın erimesini sağlıyorum. Yarım bardak daha su veriyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Sıcak su kullanıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdireceğim. Ve sosum hazır. Lahanaların üzerine sıcak sosumu döküyorum. Bir kapak yardımıyla üzerini kapatacağım. Su kaynayıncaya kadar hararetli ateşte, sonra en kısık ateşte lahanaların pişmesini sağlayacağım. Tamamen suyu çektiği zaman 10 dakika dinlendirin ve servise hazır. Şöyle dumanı üzerinde mis gibi lahanalarımız hazırlanmış oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde dağılma söz konusu değil. İncecik lahana sarmasını hazırlamak işte bu kadar kolay ve çok lezzetli. Bence şu anda tam zamanı, bol bol tüketin derim. Üzerine dilerseniz limon, dilerseniz nar ekşisi gezdirebilirsiniz. Yoğurtla da birlikte bir öğünü çok kolay bir şekilde kurtarabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.